Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Diğer kanalımdaki izleyiciler için yazılı örneklerini anlattım. Tabii ki Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalının izleyicileri de bu yazılı örneklerinden mahrum kalmasınlar. Şimdi Türkçe dersinden ikinci dönemin ikinci yazılı sorularını sizlere anlatacağım. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Mavi denizin durgun yüzü tertemiz görünüyordu tümcesinde varlıkların özelliklerini belirten sözcükler hangileridir? İşte varlıkların rengini, sayısını, durumunu böyle sözcükler vardı değil mi? İsimlerin önüne yazılıyordu. İşte mavi gömlek mesela örneğin rengini belirtiyor. 5 kalem örneğin sayısını belirtiyor. İşte yuvarlak masa onun şeklini belirtiyor. Bunun gibi. Bakın burada tabi bu sözcükler ismin önüne gelmesi lazım. Burada isim olarak ne var? Bakın deniz var. Ve denizin mavi olduğunu söylüyor. Demek ki bir tane burada bulduk. Başka yüz sözcüğü var. Yüzün durgun olduğunu söylüyor. Yani mavi ve durgun kelimeleri varlıkların özelliklerini belirtiyor. O zaman ne yapmalıyız? Bu şıkkı işaretlemeliyiz. Yani cevabımız burada C şıkkı olacak. İşaretledim. 2. Aşağıdaki eylemlerin yani fiillerin hangisi gelecek zamanla ilgilidir? Bağırıyor. Şimdiki zamandan bahsediyor. Gördü. Bu da geçmiş zaman. Görmüş artık olay bitmiş yani. Bilmiş. Bakın bu da geçmiş zaman. Arayacak. İşte bu gelecek zamanı ifade ediyor. Jack eki geldiğinde zaten gelecek zaman olduğunu anlayabiliriz. Bakın burada do gelmiş. Yani di olduğunda geçmiş zaman oluyor ya da miş olduğunda geçmiş zaman oluyor. Your eki geldiğinde ise şimdiki zamanı ifade ediyor. Böyle eklerden de ayırt edebiliriz. Şimdi 3. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lık eki eklendiği sözcüğe yer anlamı katmıştır? 2 gündür kiralık bir daire arıyorum. Bakın burada kiralık. Yer anlamı var mı? Yok. Kimsesizlere yardım etmek insanlık görevimizdir. İnsanlık. Bakın yine yer anlamı yok. Çocuklar evin arkasındaki çamlıkta oynuyorlar. Bakın burada bir yer belirtmiş. Çamlık diyor. O zaman bizim cevabımız C şıkkı olacak. Burada da şekerlik var. O da bir yer anlamı değil. Cevap C şıkkı. 4. Yukarıdaki kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur diyor. Bütün şıkları tek tek okumayacağım ben. Ama böyle sorularda şıklardan da gidebilirsiniz. Yani şıkları deneyerek de ulaşabilirsiniz. Ben biraz zaman tanıyorum sizlere. Sizler bakın diye. Onun için acele etmiyorum. Evet. Burada şöyle olmalı. İlk olarak 4 numara başlamalı. İnsanlara yapabileceğimiz en büyük iyilik elimizden geldiğince kötülüklerle savaşmaktır. Yani 4, 3, 2 ve 1 olacak. Şıklara baktığımızda 4, 3, 2 ve 1 B şıkkında var. İşaretliyorum. 5. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Kitaplarını, defterlerini de getirdi. Bakın burada kitaplar, defterler aynı türden varlıklar. Bunları ayırt etmek için kullanılmış ve doğru. Hasan ustasını dikkatle dinledi. Burada da kişiyi cümle içerisinde belirgin hale getirmek için kullanılmış. Eğer koymasaydı Hasan ustasını, bu sefer Hasan usta gibi anlaşılırdı, yanlış anlaşılırdı. Doğru. Benzinimiz yavaş yavaş azalıyor. İşte burada yanlış kullanım var. Burada bir ikileme var, yavaş yavaş. İkilemelerin arasına virgül koymamak gerekiyor. Cevap C şıkkı. İçeri girdi, ilk sandalyeye oturdu. Bakın iki tane ifadeyi birbirinden ayırmak için kullanılmış ve doğru. Zaten küçük harfle başlamış diğer ifade. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dağ-d'lerin yazımında yanlışlık yapılmıştır diyor. Arıların da bize birçok yararı vardır. Bakın burada bir yanlışlık görünüyor. Arıların da. Hani başka hayvanların var, arıların da bize çok yararı var. Yani burada dahi anlamı olacak ve ayrı yazılacak. Bunu işaretleyeceğiz de diğerlerine bakalım. Gelirken ekmek de almayı unutma. Bu doğru. Bahçede arkadaşlarla top oynadık. Bu bitişik yazılacak. Bir şeyin içerisinde olduğunda bitişik yazılır. Dün kalemimi de düşürmüşüm. Yani başka şeyleri düşürmüşüm. Kalemimi de düşürmüşüm. Bu da doğru. Ayrı yazılması gerekiyor. A şıkkında hatalı demiştik ve A şıkkını işaretledik. Çünkü bunun ayrı olması gerekiyor. 7.
Etekleri zil çalmak, mutluluktan havaya uçmak, dili damağa kurumak, ağzı kulaklarına varmak. Yukarıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir duygu anlatır? Etekleri zil çalmak çok sevinmek, mutluluktan havaya uçmak yine çok sevinmek, ağzı kulaklarına varmak bu da çok sevinmek ama dili damağa kurumak evet çok susamak manasında bu farklı. C şıkkını işaretleyelim 3 numara. 8. Dişlerimiz için en büyük tehlike çürüklerdir. Nokta nokta çürükler tedavi edilmezse önemli hastalıklara yol açar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmesi en uygundur diyor. Şimdi şöyle cümleye bir baktığımızda çünkü çürükler tedavi edilmezse önemli hastalıklara yol açar. İşte bunu koymamız gerekiyor. Çünkü ne demişti? Dişlerimiz için en büyük tehlike çürüklerdir. Bunun sebebini anlatıyor yani. Ve o yüzden çünkü kelimesi en uygun. Diğerleri çok uygun olmuyor. O yüzden biz ne yapalım? 9. soruya geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde varlığın yerine kullanılan bir sözcük yoktur? Canlı, cansız varlıkların yerine bazen ne yaparız? Ben, sen, o, biz, siz, onlar ya da bu, şu gibi sözcükler kullanılır. İşte kalemimi ver yerine onu ver deriz mesela değil mi? Kalem yerine. Yani bir ismin yerine yazılır. Şunların sahibini hala bulamadık. Bakın burada bir varlıkları söylüyor. Onların ismini söylemiyor. İsmin yerine şunların demiş. Burada var. Bazıları sınavda başarılı olamadı. Evet orada da insanların yerine kullanılmış bu sözcük ve var. Bu topla her gün oynuyor. İşte burada bir ismin yerine kullanılmamış. Çünkü topu zaten söylemiş. Bu topla deyince o topu göstermek için kullanılmış. Bir ismin yerine kullanılmamış. Biz buna işaret sıfatı diyoruz. Yani onu işaret ediyor. Bu topla diyor. O yüzden burada ismin yerine kullanılmadığı için cevap C şıkkı. Burada ise herkes bir işle uğraşıyordu. Bakın herkes sözcüğü oradaki kişilerin yerine kullanılmış. Varlıkların yerine kullanılmış. 10. soru. Apaçık belli olan gerçekler için açıklama yapmak yersizdir. Yukarıdaki cümle aşağıdaki hangi atasözüne uyar? Sakla zamanı gelir zamanı, göz görmeyince gönül katlanır, görünen köy kılavuz istemez, gün doğmadan neler doğar? Cevap C şıkkı, görünen köy kılavuz istemez. Yani apaçık belli olan gerçekler için açıklama yapmak yersizdir demek istiyor. 11. Aşağıdaki deyimler ve anlamları verilmiştir. Uygun olanları birbirleriyle eşleştiriniz diyor. Eski önemini kaybetmek. Nedir bu? Pabucu dama atılmak. 5 numara buraya. Kendisi ayrıldıktan sonra A harfi nereye gitmiş? Bıraktığı kişinin ne durumda olduğunu merak etmek. Ne demek? Gözü arkada kalmak. 4 numara. Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmak. Yani her işe burnunu sokmak. 2 numara. Beğenmeyip küçümsemek. Burun kıvırmak. 3 numara. Çok acıkmak, karnı zil çalmak. Burada 1 numara oldu. Eşleştirdik. 12. sorumuza bakalım. Yanmak kelimesi hangi şıkta gerçek anlamında kullanılmıştır? Oyunda ebe yakalayınca yandım. Bu mecaz. Sınavdan zayıf alırsam yandım. Bu da mecaz. Hastalanınca ateşler içinde yandım. Bu da mecaz. Odunlar yanarken üstüne biraz kömür attı. Evet bir şeyin alev alması, yanması manasında gerçek anlam. Cevap D şıkkı. 13. Şunu da söyleyeyim. Mesela hastalanınca ateşler içinde yandım derken bu gerçek anlamda değil. Biraz gerçek anlammış gibi insana geliyor ama değil. Yani çok ateşim yükseldi manasında söylendiği için gerçek anlam D şıkkında zaten açık. 13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Şiddetli yağmurdan köprüler yıkıldı. Evet, köprülerin yıkılmasının nedeni var. Sıcaklıklar artınca su sıkıntısı başladı. Evet, su sıkıntısının nedeni var. Kağıt durmuyor. Terbiyeli davranışları onun sevilmesini sağladı. Bakın sevilmesini sağladı. Bunun nedeni terbiyeli davranışlar. Oturur oturmaz konuşmaya başladı. Nedeni yok. İşte burada neden sonuç ilişkisi yok. Cevap D şıkkı. 14. Aşağıdaki isimleri çeşitlerine göre eşlenmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır diyor. Orman topluluk ismi. Evet birçok ağacın olduğu, ağaçlardan oluşan bir topluluğu kastediyor. Ağaçlar çoğul isim. Tamam. Mutluluk soyut isim. Koyun özel isim değil. Koyun tür adı diyoruz. Özel isim değil. Cevap D şıkkı. 15. Gökyüzü artık hafif hafif kararıyor cümlesinde hafif hafif sözcüklerinin yerine
Aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Ağır ağır kararıyor, evet uygun. Yavaş yavaş kararıyor, evet. Tek tek kararıyor, uygun değil. Giderek kararıyor, bu da uygun. C şıkkı uygun değil. C şıkkını işaretledik. 16. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yoktur diyor. Şenay da gofret yiyecekmiş. Şimdi burada kesme işaretine gerek yok. Çünkü zaten bu da eki ayrı yazılacaktı. Bitişik yazılınca kesme işareti konuyor. O yüzden burada hata var. O kadar çok yedim ki karnım şişti. Buradaki ki'nin de ayrı olması lazım. Bakın iki tane ifadeyi bağlıyor birbirine. Bağlaç konumunda ve ayrı yazılıyor. Yine de memnun olmadı. Burada D doğru yazılmış, ayrı yazılmış. Herhangi bir yanlışlık yok. Biz bunu işaretleyelim, C şıkkı. Kalemimi Ayşe almış. Burada soru sormuyor. Soru sormadığı için bunun ayrı olmaması gerekiyor. Soru sorsaydı tamam ayrı yazılırdı. Ama burada kalemimi diyor. Yani benim kalemimi demek istiyor. O yüzden bitişik olmalıydı. 17. Koyuldu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde başladı anlamında değildir? Olayları anlatmaya başladı. Ben bunu koyarak gidiyorum kolay anlaşılsın diye. Yani koyulduğunu yerine bunu koyuyorum. Evet uydu bakın. Olayları anlatmaya başladı. Televizyon izlemeye başladı. Uygun. Erkenden yola başladı. Pek uymadı. Gelir gelmez işe koyuldu. İşe başladı. Bu da uydu. C şıkkı uymadı değil mi? Erkenden yola başladı demek buradakiyle aynı anlamda değil. O yüzden cevap C şıkkı. 18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Babamla alışverişe gittik. Sebebi yok. Eve geç kalınca annem kızdı. Var. Anne kızdı. Bunun sebebi var. Eve geç kalınca. B şıkkı. Ödevlerimi kolayca bitirdim. Burada yok. Bahçeye çıkalım mı? Burada da yok. 19. Çözmek kelimesi hangi seçenekte bağlamak kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Uğraşa uğraşa bulmacayı çözdü. Bu değil. Atın ayağındaki ipleri çözdü. İşte bu. Bağlamanın tersi. Bağlamak ve çözmek. B şıkkı. Esen lodos buzları çözdü. Buna tersi değil. Üst geçitler trafik sorununu çözdü. Cevabımız zaten B şıkkı oldu. Geldik 20. ve son sorumuza. Okumak insan için bir zevk, bir eğlence, aynı zamanda eğitici bir etkinliktir. Bilgilerimizi arttırarak, zihnimizi işleterek, düşüncemizi, görüşümüzü genişletir. Ne var ki okumak bir araçtır, amaç değil. Bize kavrayış üstünlüğü, duygu inceliği, olgunluk kazandırmayan bir okumanın ne önemi olabilir? Bu parçada okuma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Eğlenceli ve eğitici olduğuna evet var. Önemli bir amaç olduğu tam tersini söylüyor aslında. Okumak diyor bir araçtır, amaç değildir diyor. O zaman biz bunu işaretleyelim. Düşünme yeteneğini geliştirdiğine evet bu da var. Duygu inceliği kazandırdığı bu da var. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.